tek şu süreci şöyle ilginç buluyorum. Halk evlerine gittiniz, tiyatro yaptınız ama ondan sonra arkası geliyor. Evet, Yani şimdi bu zamanda böyle bir şey çok kolay değil ya. Ve çok kıymetli isimlerle, çok büyük tiyatrolarda yıllarınız geçiyor. Bu süreçte sonra bir anda televizyon başlıyor. Televizyon dizileri başlıyor. Sizinle birlikte aslında başlıyor hikaye. evet. Burada ne hissettiniz? Çünkü Ankara'daki televizyon önemli. Orada başlıyor diziler, sonra İstanbul'da başlıyor. Televizyon hayatınıza nasıl dahil oluyor? Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynarken Ankara'da seslendirme, çalışmaları başlamıştı. O zaman seslendirmenin merkezi Ankara'ydı. Evet. Her şey Her Ankara'ydı o şey zamanlar. Ankara'daydı. Eee, Seslendirmeyle televizyona girdim ben. Daha sonra Ankara Televizyonu'nda köy dizileri filan yaptık. Eee, Daha sonra, 1999'da İstanbul'a geldikten sonra, Neden geldiniz İstanbul'a? eee, seslendirme Ankara'dan çekildi. Ha. Tamamıyla İstanbul'a geçti her şey. Yani şimdi artık hemen hemen hiç yok Ankara'da Yok değil seslendirme. mi? Hiç yok. Ha. TRT'nin belki ufak bir şeyi var. A! Onun dışında özel televizyonların hepsi İstanbul'da. Sonra İstanbul'a Sonra İstanbul'a geldiniz. geldim. İşte burada artık dizi yaşamı bir süre seslendirme de yaptım. Sonra dizi, dünyasına girişlerim oldu. İşte epeyce bir dizide Çok. Evet, oynadım. tabii ki. Yani 1984'te başlıyorsunuz ve gerçekten hepimizin çok severek izlediği, birbirinden güzel, yani onlarca dizide oynuyorsunuz Evet. gerçekten. En son Tur Rehberi filminde 2025 değil mi? Evet, evet. Oldunuz. Peki şimdi, Veliaht, Veliaht'ta ilk evet, 2 Veliaht'ta bölümünde vardım. oynadınız. İstiyor musunuz televizyonda var olmak yine? Evet, tabii. Yani, oyunculuk, benim işim ve Değil hoşuma mi? giden bir iş. Hani bazen insan diyor ya yok artık istemiyorum. Hani burada hazır sohbet ediyorken bunun da duyulması, sizden duyulması önemli olur. Çünkü hani ben oynamaya hazırım, senaryo okuyorum dediğiniz zaman evet gerçekten o zaman geliyor teklifler ama yok ya ben istemiyorum dediğinizde de gelmiyor Evet, gerçekten. O evet. yüzden sizden duymak istediğimden sordum. Ben, yani, yaşama bakışımda şöyle düşünüyorum. Ölünceye kadar çalışmak isterim. Allah uzun Yani, ömür versin sağlıkla. evet, teşekkür ederim. Böyle, yani, sırt üstü yatıp, Değil mi? böyle bir şeyi hayatım için uygun bulmuyorum. Ben de kendimi öyle düşünemiyorum. Yani bir tarafım mesela onu da çok merak ettim. Hazır sizi bulmuşken bunu sorayım. Bir tarafım hep diyor ki ben şimdi 49 yaşındayım. Ya diyorum 55 yaşına kadar böyle yoğun çalışayım. Çünkü hani gecemi gündüzüme katarak çalışıyorum. Uzun zaman 30 yıl bitti. Çünkü bazı şahsi hedeflerim var. 2 tane çocuğum var. Diyorum ki 55 yaşına kadar böyle çalışayım ama 55'inden sonra da artık böyle biraz hayata da karışayım. Yani mesela hiçbir şey yapmadan evde oturup sadece kitap okuyayım. Aklımda bir şeyler varsa onları yazayım, çizeyim. Öylece gökyüzüne bakayım. Çünkü ömür geçiyor ve biraz da böyle hakikaten bir durmak istiyor insan. Sonra diyorum ki yok ya Ceyda sen yapamazsın bunu. Sen son nefesine kadar çalışacaksın. En iyisi gel 55 yaşından sonra yapmak istediklerini sen ürettiğin bu zamanı harmanla. Evet, evet. Şimdi öyle bir formül buldum 49 Çok yaşımda. güzel. Haftada bir günümü boş tutuyorum. O gün bütün gün evdeyim. Ne yapmak istiyorsam yapıyorum. Olabildiğince iş programlarımı çocukların okul geliş saatine kadar sürdürmeye çalışıp sonra onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum. Aile sofrası her gece önemli. Ve evet ayda bir tatlı küçük bir seyahat yani. Çünkü şeye karar verdim. Ne için yaşıyorum ben bu hayatı? 55'i beklemeyeyim. Bunu içine katayım. Sizde bu süreç nasıl oldu? Doğru bir şey mi yapıyorum mesela? Çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Yani, eee, çalışmayı yaşam biçimi haline getiriyorsunuz. Evet, sevdiğim işi yaptığım için bu kolay Evet, oluyor. evet. Yani o bir anlamda mutluluktur. Evet, Yani sevdiği işi yapabilmek, bir insanı mutlu eder. değil mi? Ben de öyle düşünüyorum.
Bu yüzden ölünceye kadar çalışmayı istiyorum. Peki çalışmanın dışında kendinize ayırdığınız zamanlarda ne yapıyorsunuz? Şimdi bir dizi yok zaten, tiyatro oyunu var, provalar bitti, oyun çıktı. Oyun günleri dışında aslında sakin mi geçiyor mesela? Ne Evet, yapıyorsunuz? sakin geçiyor. Ya, kitap okuyorum. Eee, işte bilgisayarla, maillerde, haberlerde filan bilgisayarla ilgileniyorum. Televizyon seyrediyorum akşamları. Yani çok fazla seyredecek güzel şeyler yok belki ama Böyle severek, beğenerek takip ettiğiniz oyuncular var mı? Böyle eee, sorunca da insana ismi aklına gelmiyor, bir şey oluyor var. biliyorum ama Yani sormadan da çok duramıyorum. beğendiğim oyuncular var. Ama şunu söyleyeyim, eee, bizim çocukluğumuzda ya da gençliğimizde hayranlık duyduğumuz oyuncular vardı. Çok önemli oyuncular yani. Artık öyle oyuncular yok. Hımm. Yani iyi oyuncular tabii var, yine var. Çok iyi oyuncular da var. Nesi eksik geliyor size? Eee Bilgi birikimi mi, donanımı mı, kendini geliştirmesi mi? Ne eksik? Valla bilmiyorum. Bu söylediğim, söz ettiğim büyük oyuncuların önemli bir kısmı Karl Ebert'in eee Rahleyi Tedrisi'nden geçmişlerdir. Hımm. Belki onun etkisiyle eee, bu kadar önemli oyuncular oldular. Yani bir Macide Tanır, A! bir Kerim Afşar Kartları çok büyük gibi açtınız. böyle Evet, birilerini arıyor insan. evet. Ama ne yazık ki günümüzde bu kadar öne çıkabilmiş oyuncular yok ama yine de çok iyi oyuncular var. Şimdi o dönem oyuncularını düşünüyorum ama şimdi bu dönemi de düşünüyorum. Emm, onları aynı teraziye koymak doğru mu emin olamadım Metin abi. Çünkü o zaman teknoloji bu kadar ileri değil. Şartlar değişti. Evet, Televizyon yok ve okumak ve izlemek, yani tiyatro oyunu izlemek, sinema filmlerini gidip sinemalarda izlemek çok başka bir ahlak ve başka bir biriktirme biçimi. evet. Şimdi bizim o şanslarımız bitti. O yüzden haklısınız ama karşılaştırılır mı emin olamadım. Evet, Değil mi? karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Galiba böyle düşündüm bir an. Yani söylediğiniz gibi ilgi alanları çok fazlalaştı. Evet, İnsanların bir şey için ayırabilecekleri vakit azaldı. Hele kendilerini tatmin etmek için evet. ayıracakları vakit çok azaldı. Çok. Çabalıyorlar, boyuna çaba gösteriyorlar yaşayabilmek için insanlar. Gerçekten, hani, kendimi de ortaya koyarak şu örneği vermek istiyorum. Çünkü ben kitap okumayı çok severim. Sağlam da bir kitap okuyucusuyum aslında. Ortalama eskiden ayda 10 kitap okurdum. Kalınlığı, inceliği, fark etmez. Fakat şimdi bakıyorum 2 aydır 2 tane kitabı zor bitiriyorum. Bu bana iyi hissettirmiyor. Ben bu değildim yani. Evet, Ama ajandamı açıyorum, ne araya sıkıştırabilirim yani? evet, Nasıl yapabilirim bunu? Mümkün değil gerçekten. Günler mi kısaldı? Ben mi yetişemiyorum? Benim mi işlerim çoğaldı? Bilmiyorum karşılığını ama şimdi diyorum ki zaman geçtikçe çok okuyacağıma az okumaya başladım. O zaman kelimelerim de mi azalmaya başladı? Anlatacaklarım da mı azalmaya başladı diye bir telaşa kapıldım mesela. Bu son 24 saatlik telaşımdan bahsediyorum. O yüzden böyle söylediğiniz zaman diyorum ki evet ama kıyaslanamayız biz şu anda o jenerasyonla. evet, Değil mi? evet. Şartlar çok değişti. Yani Evet. başka bir dünyada yaşıyoruz artık. Ben de zaten kıyaslamak açısından söylemedim. Haklısınız. Yok kıyas değil, ben kıyasladım aslında Hımm, içimde. Haklısınız çünkü bu isimleri görmek ve devamını izlemek istiyor insan. Ama çok mümkün değil gibi, değil, değil mi? artık değil maalesef. Böyle yetineceğiz. Galiba olanla yetinmek gibi bir Olanla durumumuz var. yetineceğiz. Sevgili Ezgi Coşkun, Evet, kızınız. evet, Çok kıymetli bir tiyatro oyuncusu oldu evet. o da. Çok güzel projelerin içinde, çok güzel performanslar sergiliyor. Nasıl hissediyorsunuz meslektaş olmak nasıl bir duygu? Çünkü kendi ailenizde bir yani anne baba ve kardeş ailenizde, çekirdek ailenizde bir meslektaş yok ama yarattığınız çekirdek ailenizde bir meslektaşınız var. Evet, annesi de
sanatçıdır. Evet. Ezgi'nin ses sanatçısı. Türk Halk Müziği korosunda çalıştı yıllarca. Ne Oradan emekli güzel. oldu. 2 sanatçının Evet, sanatçı kızı. evet. Ezgi eee, çok seviyorum Ezgi'yi tabii. Yani çok birikimli ve akıllı bir kız. Maşallah. Şimdi 2 tane oyunda oynuyor. Evet. Bir oyunda yönetti kendi tiyatrosunda. Bir başka oyuncu oynuyor. Oyun aklınızdaysa söyler misiniz? Jazz, Kofi Koule diye bir Fransız, Afrika kökenli bir Fransız yazar. Onun oyunlarını çeviriyor Ezgi. 8-10 tane oldu sanıyorum. Muhteşem. Oynandı bir kısmı. Ben Hayvan Çiftliği'ni biliyorum Hı. Ezgi'nin. Çok Baba. ses getirdi. Baba'da da oynuyor. Evet ve Baba. Ve Baba'da Baba. izledim Ezgi'yi zaten. Haluk Bilginer'le birlikte. Baba oyunu muhteşem bir oyun. Çok güzel bir oyun. Çok etkilendim. Çok güzel bir oyun. Sahnelenmesinden çok etkilendim. Zaten bilet bulmak çok zor Baba oyununa. Oyuncu kadrosu muhteşem. Ve aslında işte demans diyelim, Alzheimer diyelim, yaşlılık diyelim. Yani her izleyenin farklı başlık koyabileceği bir oyun aslına bakarsanız bence görece. Ama yaş alan bir zihnin değişimi, dönüşümü ve içinden nasıl göründüğü, daha doğrusu biz dışarıdan nasıl görüyoruz her taraftan bu yaş alma hikayesini. Çok etkilendim. Çok güzel bir oyundu. Evet. İzlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. Ne hissediyorsunuz kızınızla ilgili? Gurur duyuyorum Değil tabii. mi? Yani yaptığı işleri seviyorum. Kendisini zaten çok seviyorum. Eee, Birlikte oynadınız mı hiç? Çok küçükken, Ezgi çocukken daha Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunu Aa, yapmıştık. Onda birlikte oynamıştık. ya. Ondan sonra bir daha kısmet olmadı. Olmalı. Sanki Olmalı. böyle Ezgi Belki yönetmeli ve olur. siz oynamalısınız. Belki olur. Aa, muhteşem olur. Öyle bir projemiz vardı. İstedik ama olmadı. Beckett'in bir öyküsünü oynamak istedim. Ezgi'nin de çok sevdiği bir öyküdür o. Ezgi yazıştı. Fransızcası iyidir Ezgi'nin. O Baba oyununu da o çevirdi zaten. Çok güzel çevirmiş. Evet. Ama olmadı. Yani Beckett'in telif hakkına sahip olanlar izin vermiyorlar. Çünkü Beckett şey demiş, yani benim oyunlarım oyun, öykülerim öykü, romanlarım roman, neyse o. Ah be, demeseymiş keşke. Ya demeseymiş keşke. Bu kadar kıymetli bir ismi kendini böyle sınırlar altında tutması çok Doğru. manidar. Doğru. Peki Metin abicim, Nazım Hikmet Okuma Tiyatrosu'nun öncülerindensiniz. Evet. Bunun dışında tabii ki sesiniz, yani gerçekten çok önemli bir ses. Bir sürü dublaj dünyasında isme ses verdiniz. Hala da devam ediyorsunuz çok başarılı bir şekilde. Ve Nazım Hikmet'in aslında bunu editörüm yazmış. Çok sevdim bu soruyu, size sormak istedim. Son sorum da bu olsun. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın demiş Nazım. Ne güzel demiş, ne güzel şeyler söylemiş. Siz nasıl yaşadınız? Çok mu ciddiye aldınız? Evet, biraz belki Şakacı mıydınız? fazla ciddiye aldım. Değilim. Aa. Şakacı değilim. Yani şakacı insanlardan hoşlanırım ama ben öyle değilim. Yani yapım öyle değil demek ki. Ben de biraz hayatı fazla ciddiye aldım herhalde. Artık yaşayabildiğim kadar yaşayacağım ve yaşadığım günlerin tadını çıkarmaya çalışacağım. Ve üretmeye devam edeceksin. Evet, ve üretmeye devam. Çok teşekkür ederim Rica katıldığınız ederim. için ve anlattığınız her şey için. Evet, tabii ki hayatı ciddiye almak çok kıymetli. Ama aralarda birkaç şakanın da bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Ama sizlere tabii ki tiyatro oyunlarıyla dolu günler ve haftalar dilerken Leziz tiyatro oyununu da tekrar tavsiye ederek programı sonlandırıyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.